Paris sokakları daha önce hiç görmediği bir ihtişamla, egzotik bir alayla şehre giren bir Osmanlı elçisini konuşuyordu. 28 Mehmet Çelebi. Osmanlı İmparatorluğu'nun en renkli dönemlerinden biri olan Lale Devri'nde Sultan 3. Ahmet tarafından Fransa'ya gönderilen bu meraklı ve zeki devlet adamı sadece diplomatik bir görev için değil, aynı zamanda bir kültür keşfi için de oradaydı. Bu videoda 28 Mehmet Çelebi'nin Paris'teki 11 aylık macerasını, bir Osmanlı aydınının 18. yüzyıl Avrupa'sına dair şaşkın, hayran ve bir o kadar da keyifli gözlemlerini, bu seyahatin hem Osmanlı hem de Avrupa kültüründe bıraktığı kayıp veya az bilinen izleri ve ardındaki incelikli diplomatik misyonu birlikte keşfedeceğiz. Acaba bu sefaret sadece bir gözlem gezisi miydi? Yoksa ardında daha derin, kayıp, stratejik hedefler mi barındırıyordu? 28 Mehmet Çelebi, 1670'li yıllarda Edirne'de Gürcü kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası, Yeniçeri Ocağı'nda av köpeklerinden sorumlu bir subay olan Seksoncubaşı Süleyman Ağa idi. Adındaki 28 lakabı ise kendisinin de bir dönem hizmet verdiği Yeniçeri Ocağı'nın 28. ortasından geliyordu. Çelebi unvanı ise onun kültürlü, bilgili ve nazik bir beyefendi olduğunu işaret ediyordu. Saray okulu olan Enderun'da aldığı iyi eğitim, onu sadece bir asker değil, aynı zamanda bir devlet adamı ve diplomat olarak da hazırlamıştı. Darphane Nazırlığı ve defterdarlık gibi önemli devlet görevlerinde bulunmuş, Lale Devri'nin güçlü sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın güvenini kazanmıştı. İşte bu birikimi ve yetenekleriydi onu Paris gibi önemli bir başkente elçi olarak gönderecek olan. Takvimler 1718'i gösterdiğinde, Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu uzun süren savaşlardan çıkmış, Lale Devri adı verilen bir barış, sanat, eğlence ve yenilikler dönemine girmişti. Bu dönem, sadece lale bahçeleri ve sadabat eğlenceleriyle değil, aynı zamanda Osmanlı'nın batıya yönelik artan bir merak ve anlama çabasıyla da karakterize olur. Yenilgilerin ardından gelen bir kendini sorgulama ve değişime açıklık hali olduğuna değinin. Sultan 3. Ahmet ve Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa, Avrupa'daki siyasi, askeri, teknolojik ve kültürel gelişmeleri daha yakından tanımak istiyordu. İşte 28 Mehmet Çelebi'nin Paris sefareti, bu batıya açılan pencerenin en önemli adımlarından biriydi. Resmi gerekçeler arasında Malta'daki Osmanlı esirleri gibi konular olsa da, asıl amaç Fransa'nın gücünü, medeniyet seviyesini ve potansiyel bir müttefik olup olamayacağını yerinde gözlemlemekti. Bu, Osmanlı'nın Avrupa'ya gönderdiği, uzun süreli gözlem ve daimi temsil amacı taşıyan ilk önemli elçiliklerden biri olarak tarihe geçecekti. 28 Mehmet Çelebi, Paris'teki gözlemlerini, yaşadıklarını ve hissettiklerini günü gününe not ettiği ve sonradan Fransa Sefaretnamesi adıyla ünlenen değerli bir eser kaleme aldı. Bu eser, samimi üslubu ve detaylı tasvirleriyle dönemin Paris'ine bir Osmanlı gözüyle bakmamızı sağlayan eşsiz bir penceredir. Peki neler görmüştü Çelebi Paris'te? Onu en çok neler şaşırtmış, neler hayran bırakmıştı? Paris sokaklarının genişliği, taş kaldırımları ve 3-4, hatta 7 katı bulan binaları onu etkilemişti. Yine de şehrin İstanbul kadar büyük olmadığını da not düşmüştü. Versailles Sarayı'nın dillere destan ihtişamı, sırma işlemeli duvar halıları, muazzam havuzları ve özellikle mızraktan daha kalın sular fışkırtan, gökkuşağı gibi renklenen fıskiyeleri onu adeta büyülemişti. Bahçelerdeki düzenli ağaçlıklar, heykeller ve hayvanat bahçeleri de dikkatini çekmişti. Gemi geçişlerine olanak sağlayan su kanalları, su kemerleri ve hayran kaldığı çalar saatler gibi teknolojik detayları da sefaretnamesine kaydetmişti. Ancak Çelebi'yi belki de en çok şaşırtan Fransız toplum yaşamı ve özellikle kadınların konumuydu. Kadınların sosyal hayattaki rahatlığı, etkinliklere katılmaları, süslü kıyafetleri ve mücevherleri karşısında hayretini gizleyememiş, hatta Fransa, avratların cennetidir diye yazmıştı. Hayatında ilk kez izlediği opera ise onu bambaşka bir dünyaya götürmüştü. Sahne dekorlarının aniden değişmesi, oyunun canlılığı ve zenginlerin bu sanata olan düşkünlüğü onu hem şaşırtmış hem de hayran bırakmıştı. Parislilerin de Osmanlı heyetine olan merakı büyüktü. Yemek yerken, hatta Ramazan ayında teravih namazı kılarken bile onları izlemek için kalabalıklar oluşturuyorlardı. Çelebi'nin deyişiyle, Osmanlı gördükleri olmadığından acep ne asıl Ademlerdir deyu görmeye talip idiler.
28 Mehmet Çelebi'nin Paris sefareti sadece bir gözlem gezisi olmanın ötesinde iki kültür arasında beklenmedik etkileşimlere de yol açtı. Elçinin ve maiyetinin egzotik varlığı, Avrupa'da zaten var olan Türküeri yani Türk modası akımını daha da alevlendirdi. Fransız sanatında, modasında ve yaşam tarzında Osmanlı esintileri kendini göstermeye başladı. Diğer yandan Çelebi'nin dönüşüyle birlikte Lale Devri İstanbul'unda da Fransız etkileri hissedilir oldu. Özellikle mimari ve bahçe düzenlemesinde Sadabat Sarayı gibi yapılarda Paris'ten esinlenmeler görüldü. Frank modası Osmanlı seçkinleri arasında yayılmaya başladı. Ancak bu etkileşimin ne kadar derine indiği, sadece estetik bir hayranlıkla mı sınırlı kaldığı, yoksa daha köklü düşünsel veya teknolojik değişimlere yol açıp açmadığı tarihçiler arasında hala tartışılan bir kayıp detaydır. 28 Mehmet Çelebi, 11 aylık Paris görevinin ardından 1721 yılının Ekim ayında İstanbul'a döndü ve sonrasında aldığı çeşitli devlet görevleri, örneğin Mısır'a gönderilmesi. Ancak Lale Devri'nin o parıltılı günleri 1730 yılındaki patrona Halil isyanı ile son bulacaktı. Bu büyük isyan sadece Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın değil, Lale Devri'nin pek çok sembol isminin de sonunu getirdi. 28 Mehmet Çelebi de bu dönemden nasibini aldı ve Kıbrıs'a sürgün edildi. Hayatının son yıllarını bu adada geçiren Çelebi, 1732'de Mausa'da vefat etti ve oradaki Buğday Camii'nin haziresine defnedildi. Sürgün edilmesinin ardındaki asıl kayıp nedenler tam olarak bilinmese de Lale Devri'nin önde gelen simalarından biri olması kaderini etkilemiş olabilir. Peki, 28 Mehmet Çelebi'nin mirası neydi? O, şüphesiz Osmanlı ile Avrupa arasında önemli bir kültürel köprü vazifesi gördü. Kaleme aldığı sefaretname hem Osmanlı hem de Avrupa tarihi için paha biçilmez bir kaynak, bir ilk elden tanıklık ve batılılaşma hareketinin önemli bir vesikası olarak kabul edilir. Onun Paris gözlemleri Osmanlı'ya Batı'nın farklı bir yüzünü tanıtırken Avrupa'da da Doğu'ya olan merakı artırdı. Ancak acaba Osmanlı Devleti onun getirdiği bilgilerden ve gözlemlerden yeterince faydalanabildi mi? Yoksa bu sefaret kaçırılmış kayıp fırsatlar mı barındırıyordu? Bu sorular onun hikayesini daha da gizemli kılıyor. 28 Mehmet Çelebi'nin Paris macerası, bir elçinin gözünden iki farklı dünyanın karşılaşması, merakın, hayranlığın ve belki de anlaşılamamanın kayıp hikayesidir. Siz bu keyifli ama bir o kadar da düşündürücü sefaret hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.